Herkese merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerimde gördüğünüz tatlı mı tatlı parayomu nasıl yaptığımı paylaşacağım. Bence bu video spor giyinmeyi sevenler için çok güzel bir fikir verecek. Çünkü piyasaya baktığımda parayoları ya böyle taşlı tuşlu, püsküllü, dantelli yapmışlar ya da çok düz bir şekilde sanki öylesine bir parça bağlıyormuşum gibi yapmışlar. Benim çok hoşuma gitmedi. Açıkçası onun için güzel bir fikir olabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Kumaş konusunda gerçekten çok özgürsünüz. Tek yapmanız gereken şey yün karışımlı olmayan bir kumaş kullanmak. Eğer yün karışımlı bir kumaş tercih ederseniz parayonuz su tutacaktır ve bu da sizi hastalandırabilir. Çünkü hemen üzerimizde kuruması gerekiyor. Bu uyarıyı verdikten sonra artık parayomun nasıl yaptığıma geçmek istiyorum. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Parayomu yapmak için 1,5 metre şifon kumaş kullanıyorum. Benim kumaşım böyle puantiyeli, oldukça esnek ve oldukça da transparan bir kumaş. Parayo yaparken böyle biraz daha transparan, daha iç gösteren kumaşlar kullanırsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Çünkü parayolara o yakışıyor. Öncelikle kumaşımı tek yöne doğru 4'e katlıyorum. Üzerine böyle geniş bir tişörtümü yerleştiriyorum. Bu tişörtü de ben yapmıştım. Bu arada sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Tişörtümü ikiye katlıyorum ama kumaşımın kat kenarına değil de diğer tarafına yerleştiriyorum. 4 kat olduğu için tişörtümün kat kenarında olan kısmında 2 tane kumaş kenarı, bir tane de kumaş katı var. Zaten o şekilde katladığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu ön parçaları ayrı ayrı kesmemi ve arka parçayı da tüm halde kesmemi sağlayacak. Öncelikle parayomuzun boyunu belirlememiz gerekiyor. Ben 80 santim yaptım. Siz istediğiniz kadar uzatıp kısaltabilirsiniz. Ama bu modele 80 santim bence güzel duruyor. Daha sonra tişörtümden kopya çekerek yakasını kesiyorum. Kumaşımın kenarlarındaki bu beyaz fazlalığı kesiyorum ama arka parçanın kat yerine dokunmuyorum. Omzunu tişörtümün kolu nasıl gidiyorsa o şekilde eğim vererek kesiyorum. Daha sonra omuz bitiminden aşağıya yaklaşık bir 15 santim kadar iniyorum ve buradan minicik bir kol oyuntusu kesiyorum. Aşağıya doğru gittikçe genişleterek kesiyorum. Burada fark ettiyseniz tişörtüme göre oldukça geniş bir parça kestim. Tişörtümü sadece omuz ve yakası için sermiştim zaten. Biraz geniş keserseniz daha güzel duruyor. Burada kumaşın 2 katı da kol kısmına denk geldiği için orayı da makasla ayırıyorum. En son olarak da bu alt kısmına hafif ovallik vererek kesiyorum. Öyle daha çok hoşuma gidiyor benim. Daha sonra tek olan parçamı yani arka parçamı bir kenara alıyorum ve ön parçalarımda yakayı biraz daha fazla oyuyorum. Bunu ben göz kararı yaptım. Ve arka parçamın üzerine ön parçalarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Omuzlarından ve kol altlarından dikiyorum aşağıya kadar. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bu kumaş çok transparan olduğu için içerideki dikişlerimizi de güzel atmamız gerekiyor. Ben overlock makinesinde diktim ama SR ayarını oynayarak daha dar bir dikiş yaptım. Yani kalın bir dikiş yapmadım. Eğer overlock makineniz yoksa muhakkak dikişinizi yaptıktan sonra kalan o kenardaki kumaşı dikişinize paralel bir şekilde düzgünce kesin. Daha sonra sürfüle çekin. Bence öyle daha güzel duracaktır. Ama overlock makineniz varsa zaten gördüğünüz gibi oldukça temiz bir görüntü sağlıyor bize. İçeride yani o dikişin olması hiç çirkin durmuyor. Hatta bence aksine güzel duruyor. Şimdi sıra geldi yakaya yapmaya. Yakayı da istediğiniz gibi kapatabilirsiniz. Ama ben daha böyle spor bir parayo istediğim için kapşonlu yapmaya karar verdim. Hem denizden sonra saçlarımın bu saçma sapan görüntüsünü de kapatır diye düşündüm. Ve bu modelde gerçekten kapşon yapmak bize inanılmaz kolaylık sağlayacak. Şimdi göreceksiniz. Öncelikle yakamın çevresini ölçüyorum. Benimki 60 santim geldi. Daha sonra kumaşımı bu şekilde ikiye katlıyorum bir kenarından ve herhangi bir hırkamın kapşonunu koyuyorum. Buraya aslında göz kararı da yapabilirsiniz ama hiç uğraşmayın. Hoşunuza giden bir kapşon boyutunu bu şekilde kopyalayarak çizebilirsiniz. Zaten alt kısmını daha sonradan ölçümüze göre keseceğiz. Söylediğim gibi mezromu az önceki ölçümün yarısı kadar alt kısma koyuyorum ve orada hafif bir kıvrım vererek kapşonumu kesiyorum. Kestikten sonra yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum ve bu yuvarlak kısmından dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bu arada bu projede kapşonun boyutunu ayarlamak bile gerçekten o kadar da önemli değil bizim için. Bunu da şimdi göreceksiniz.
Paryomun arka yakasının ortasını buluyorum ve bunu paryomun arka dikişine denkleştirip yakasına çepeçevre iğneliyorum. Fark ettiyseniz eğer benim kapüşonumun uçları da birazcık taştı yakadan. Bunu kapüşonu diktikten sonra yakam sanki devam ediyormuş gibi keserek daraltacağım. Hem parayonun ön kenarlarını hem de kapüşonun ağız kısmını hepsini bir arada çıkaracağım ben. Normalde biliyorsunuz kapüşonun önce kenarlarını kapatıp sonra yakaya geçiriyordum. Bu ön kısmı komple ölçeceğim. Zaten kapüşonun o ortadaki dikiş yerine kadar simetrik olduğu için bir tarafı ölçtüm ve 2 ile çarptım. Aldığımız ölçüye uygun olacak şekilde bir şerit kesiyoruz. Benim şeridimin kalınlığı 8 santim. Boyu da az önce ölçtüğüm, yani ön tarafı komple kapatacak kadar. Ama tabii kumaşımdan artık çok fazla kalmadığı için 2 parça halinde kesmek zorunda kaldım bu şeridi. Daha sonra bu şeridimi 2'ye katlıyorum. Aslında bir kenarından başlayabilirsiniz eğer tek bir parça keserseniz. Ama ben bu ortadaki dikişi kapüşonun ortasındaki dikişe denkleştirmek istedim. Orada sanki devam ediyormuş gibi görünmesini istedim. Ya aşırı belli olmuyor ama yine de böyle ufak şeyler daha şık gösteriyor. Şeridimi 2'ye katlayarak bütün bir ağız kısmını az önce gösterdiğim kısma iğneliyorum. Kenar kısımları birbirinin üzerine geliyor. Oraya dikkat edin. Ön kısmını komple diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Aslında böyle de bırakabilirsiniz ama ben ön tarafta dikiş görünsün istemedim çünkü önü birazcık açılıyor. Onun için bu şeridimi içeriye doğru 2'ye katlıyorum ve overlock dikişimin üzerine yapıştırıyorum. Dikişinizi şöyle üst tarafa doğru yönlendirirseniz de daha kolay bir şekilde kapatabilirsiniz. Bu kısımlardan düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra geldi kol parçalarını kapatmaya. Kol için de ben böyle ekstradan bir şerit parçası geçmek istedim. Daha şık göründüğünü düşündüğüm için. Öncelikle kolumun ölçüsünü alıyorum ve bu ölçüye uygun olacak şekilde 2 parça dikdörtgen kesiyorum. Bunları normalde böyle boyuna doğru katlayacağım. Ama öncelikle enine doğru katlayıp kenarlarından dikiyorum. Diktikten sonra yarısına kadar 2'ye katlıyorum. Sanki böyle çok geniş bir manşet yapmışım gibi düşünebilirsiniz. Kumaşımın yüzüne bakacak şekilde kolumun ucuna geçiriyorum. Ve burayı çepeçevre dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bence içeriye katlayıp dikmektense böylesi çok daha güzel oldu. Hem içeriden hem de dışarıdan. Şimdi sıra geldi alt kısmını kapatmaya. Kumaşım çok esnek olduğu için bu yanlardaki hafif açılı kestiğim kısımlar çok güzel bir şekilde dikiliyor. Ama eğer sizin kumaşınız çok da esnek değilse ve o kısımları kapatırken dalgalanmalar yaşıyorsanız alt kısmı da biye geçebilirsiniz. Veya açıkçası böyle de bırakabilirsiniz çünkü benim kumaşım hiç ipliklenmiyordu. Alt kısmını da diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi son olarak önümüzü kapatmak için ne yapmamız gerektiğine karar vermemiz gerekiyor. Beline kuşak yapabilirsiniz ama bu kuşak açıkçası bu modele çok uymaz gibi geldi bana. Üst kısma bağcık yapabilirsiniz. Ben onu çok düşündüm. Daha sonradan daha kullanımı kolay olsun diye çıt çıta çevirdim. Çıt çıt yerine düğme de kullanabilirsiniz. Ben parayom için Kling Shop'tan aldığım tırnaklı çıt çıtları kullanacağım. Bu ürünü çekiçle evimizde çakabiliyoruz rahat bir şekilde. Videonun açıklamalar kısmına edinebileceğiniz linki paylaşacağım. Ayrıca çıt çıtların nasıl çakıldığını ayrıntılı bir şekilde görmek isterseniz Kling Shop'un YouTube kanalına bakabilirsiniz. Oraya da yönlendirme yapıyorum açıklamalar kısmında. Benim kumaşım hem çok ince hem de çok esnekti ama ön tarafa yaptığımız viye şu anda 4 kat ve onun için çıt çıtları kaldırabilecek güçlükte. Ama ince kumaşlarda muhakkak telayla uygulamamız gerekiyor bu çıt çıtları. Aynı zamanda tırnaklı çıt çıtlar esnek kumaşlarda çok güzel sonuç veriyor. Ama diğer
es yaylı yani ince kumaş çıt çıtı veya kalın kumaş çıt çıtları esnek kumaşlarda atabiliyor. Onu da dikkat etmenizi öneririm. Ben 2 tane çıt çıt yapmaya karar verdim. Belki ileride önüne komple yapabilirim, bilmiyorum. Şu anlık sadece üst kısmından bir bağ istedim. O şekilde daha şirin geldi. Ve artık en son olarak da etiketimi dikiyorum. Böylece pareom tamamen bitmiş oldu. Kullanım açısından gerçekten çok güzel. Çok fazla su tutmayan bir kumaşla yaparsanız özellikle inanılmaz rahat edersiniz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok beğendim. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.